Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün Arda Güler'le ilgili bir videoyla beraberiz. Şimdi birkaç tane haber var. Önce Elche maçının istatistikleriyle paylaşacağım. Onlarla başlayacağım. Mbappe'den bir tepki haberi var. Mbappe ile Arda arasında geçtiği ve ondan sonra da işte Marca gazetesi, AS gazetesi tüm basında neler yazıldı, çizildi. Bunların Arda Güler'le olan ilgili kısımlarını tek tek anlatacağım kıymetli dostlar. Öncelikle dediğim gibi istatistikler. 64. dakikada oyundan çıktı. Tabi bununla ilgili bu istatistiklerden sonra bir yorumum olacak. 53 defa topla buluştu Arda Güler. 42 pas attı. 39'u isabetli. Bu da %93'lük bir pas isabet oranına denk geliyor. Bir tane de uzun pası var ki o uzun pas isabetli olmasıyla beraber asiste de dönüşebilirdi. Ama olmadı. 2 ortası var. 2 tane kilit pası var. Bu da istatistikte en iyi 3. istatistik maçın. 4 çalım denemesi var. Bir çalımı da başarılı. Bu da 4'te 1 oranıyla maçın en iyi 2. istatistiği anlamına geliyor. Bir defansif olarak da 5 ikili mücadeleden ne yazık ki sadece birini kazandı ama ikili mücadelenin dışında da toplam 4 tane sahipsiz top kazanma istatistiği var. Tabii ki Arda Güler beklediğimiz yerde oynamadı. 10 numara pozisyonda oynamıyor. Biliyorsunuz ki Jude Bellingham geldiğinden beri Arda Güler daha böyle 8 numara, 6 numara pozisyonunda işte ondan bir Modric yapma planları vesaire. Ya açıkçası şöyle bir şey var. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Real Madrid'in Arda Güler'i transferinin nedeni, yani bu transferi istemesi tabii ki de Luka Modric'in yaşının geçmesi ve o bölgeye, Luka Modric'in bölgesine yeni genç bir isim bulup onu yetiştirmek ve yine 13 sene, 14 sene, belki 15-16 sene, yani çok daha iyi bir performans gösterirse ileriki yaşlarında o bölgede bir daha transfer düşünmemek, oranın sabit oyuncusu olması. Arda Güler transferinin asıl amacı bu. Florentino Perez bu planla transferini yaptı. Fakat şöyle bir şey oldu geçtiğimiz yıllarda. Arda Güler sağ açık oynatıldı. 1-2 maç ortada oynatıldı. O maçlarda gerçekten iyi performans gösterdi ama genel olarak işte ilk olarak Kroos'u, sonra işte diğer oyuncuları ve Modric'i kesmemek için Arda Güler'i daha çok biraz da tökezleyen Rodrigo'nun yerine sokup çıkardı o bölgelere. İşte oyundan aldı, 10 dakika o bölgede oynattı. Bazen ilk 11 başlattı, sağ açıkta oynattı. Hatta bazı kritik maçlarda sağ bek gibi oynattı, kağıt üstünde sağ açıkta olsa. Yani bu oyuncu geldiğinden beri artık 3. sezonu merkez orta saha görevini doğru düzgün üstlenmedi. Çünkü o görevi vermediler. Hep daha ofansif bir pozisyona soktular ve Arda Güler ve özellikle de tam böyle 17 ile 20 yaş arası, yani bu pozisyon gelişimi açısından en kritik olan yaşlarda ileri hücum noktasında hep kendini geliştirdi. Bu noktalarda kritik paslar, rüya gibi paslar atarak, özellikle kilit paslar noktasında dünyanın en iyi 3-4 isminden biri. Pas noktasındaki o bölgedeki yaratıcılığı arttıran bir şey ve Arda Güler şimdi bir anda Jude Bellingham'ın da tekrardan sahaya dönmesiyle yeniden yepyeni bir duruma adapte olmaya çalışıyor. Yani aslında Real Madrid'in en baştan beri istediği yere adapte olmaya çalışıyor ama bu çocuk yani 2 senedir, hadi ilk senenin 6 ayını at çöpe, orası full sakatlıkla geçti. Ama 1,5 senedir ve bu senenin de yarısını koyarsak artık Aralık ayı oldu. 2 senedir bu çocuk hücumda. Bu çocuk merkez orta sahada görev almıyor ve bir anda da orada harikalar yaratmasını bekliyorlar. Bunu bekleyen Xabi Alonso'dur demiyorum bu arada. Bunu Real Madrid basını ve taraftarların bir kısmı bekliyor ve özellikle nedense sürekli eleştirmeye çalışan Türk taraftarlar ve Türk basınının bir kısmı var. Yani o tarafa da hayretler içerisinde bakıyorum. Yani bizim kendi oyuncumuz Real Madrid'de oynuyor. Yerden yere vuruyor bizim insanlarımız. Gerçekten garip. Defense Central. Kylian Mbappe, Arda Güler kendisine pas vermediği için sert çıktı ve Arda bana pas ver diyerek açıkça tepki gösterdi. Söz konusu haberde
şunlar yazıldı. Madrid topu kontrol ediyor ancak Mbappe Arda Güler'den daha hızlı olmaları gerektiğini ve böylece tehlike yaratabileceklerini söyledi. Arda ilk pası bana vermesin, topu sürersen avantajımızı kaybederiz diye bağırdı. Maçın ardından İspanyol basınında bir kez daha çok fazla yer buldu Arda Güler. Mükemmel bir uzun pas attı. 50-60 metreden attı herhalde o pası ama Mbappe gole çeviremedi. Yani zaten bu çocuk yaptığı bütün asistleri Mbappe'ye yapmış. Yani bu haber Defense Central biraz sert geçmiş. Acaba bu diyalog bu kadar sert mi oldu? Yoksa aslında orada bir yani şey gibi tepki göstermek değil de bir arkadaşına fikir verirsin ya biraz daha sür şöyle sürme fazla hemen ver gibi çok normal bir diyaloğu böyle mi verdiler artık onu bilemeyeceğim. O maç arasında bilinebilecek bir şey veya işte oradakilerin bilebileceği bir şey ama haber yalanlanmadı onu da söyleyeyim. Futbol Espana ne demiş? Oyun kurma açısından çok aktifti demiş. Ancak Elche'nin ilk golünde Febas'ı birkaç kez kaçırarak savunmadaki zayıflığını ortaya koydu. Arda Güler için Futbol Espana bu yorumu yapmış ve biz geçiyoruz bir sonrakine Marka'ya. Marka gazetesinde ise şöyle bir haber. İlk yarı rakibiyle iyi mücadele ederek pozisyonu tamamladı. Sol ayağıyla topa ne kadar güzel bir hareket yaptırdı. İkinci yarıda Arda Febas ile karşı karşıya kaldı. Febas topu mükemmel bir şekilde sakladı ve Türk oyuncuya faul yapmaya zorladı. 64. dakikada oyundan düşmeye başladığı için oyundan çıktı. Bir tık erken çıktı. Onu söyleyeyim. Ben oyundan çıkacağını düşünüyordum açıkçası ikinci yarıyla beraber Arda Güler'in. Ama 75'i falan bulur diye düşündüm. Bir 10 dakika kadar erken çıktı. Evet, Yahoo Sports İspanya'da ise şöyle bir haber yazmışlar. Xabi Alonso Arda Güler'in Febas'ın koşusunu birçok kez takip etmememesi nedeniyle gelen golün şekline memnun olmayacaktır demiş. Tabii ki golde hemen bileti Arda'ya kesmişler. AS gazetesi ise şöyle demiş. Orta sahada Kamavinga'nın Tchouaméni'nin yerine geri döneceği düşünülüyordu ancak orta sahada Arda Güler'in partneri Dani Ceballos oldu. Ceballos etkisizdi demiş AS gazetesi. Burada da şaşırtıcı bir şekilde AS genelde çünkü Arda'yı hemen gömer. Bu sefer farklı bir ismi görmeyi tercih etmişler. Gol İspanya'da ise şöyle bir haber yazılmış. Çoğunlukla fiziksel olarak üstünlük sağlandı. 2 fırsat yarattı ancak ağırlanan Tchouaméni'nin desteği olmadan daha geride oynayan bir rol ona pek uymadı. Denilirken Madrid Güler'in Elche performansını baskı altında rahat ve sürekli derinlemesine inerek takımı dengelemesine yardımcı oldu şeklinde yazdı. Mbappe asist yapmayı hak eden müthiş bir uzun pas attı. İkinci yarıda savunma yoğunluğu düştü demiş. Golde de işte Arda Güler'le ilgili kısımlar bunlar. Ve Sports Illustrated'de ise daha derin pozisyonda zorlandı. Yine de Arda Güler 64. dakikada oyundan alınmadan önce Real Madrid için 2 büyük fırsat yarattı. Bu şekilde de Sport Illustrated'de haberi vermiş. Sosyal medyadan bazı şeyler var. Bunlar daha önemli. Sosyal medyadaki yorumlar. Niye? Çünkü direkt taraftarların yorumları. Bakın bir taraftan ne diyor? Real Madrid Arda Güler'i yanlış değerlendiriyor. Arda Güler oyunu yönlendirmede ve takımın üzerindeki baskı hafifletmede inanılmaz derecede iyi olan derin oyun kurucu değil. O ölümcül son pasları olan bir hücum orta saha oyuncusu. Yani Arda Güler'i yani bu az evvelki özellik net bir şekilde Tchouaméni'nin özelliği. Ama Arda Güler'i onu yapmaya zorluyorlar. Yani belki de bu yönde gelişir ve çok başka bir noktaya gider. Onu bilemeyeceğim ama şu anda burada birazcık olmuyor gibi. Pozisyonu sıkıntıda. Xavi Arda Güler'i kendi pozisyonuna koymuyor demiş ve bir başka isim de Arda Güler tam olarak bu pozisyonda oynamalı. Defansif orta saha oyuncusu olarak değil. Bu bir pozisyondan sonra söylemişti. Real Madrid 3 maçtır galip gelemiyor. Xabi Alonso Arda Güler'i pozisyonun dışında oynatmaya devam ediyor ama sonuç bekliyor. 10 numarada oynayan Bellingham etkisiz görünüyor. Golü şans eseriydi. Alonso acilen kadroyu düzenlemeli. Evet, şöyle de bir şey var. Bellingham'ın takipçiliği çok. Ona bir şey diyemeyiz ama oyun içerisinde Bellingham Arda Güler gibi yaratıcı değil. Daha önce de benzer bir yorumu yapmıştım. Arda Güler daha çok arkadaşlarına nasıl gol atabileceğini, pozisyonu nasıl boştaki adamı görebileceğine odaklanırken maç içerisinde, oyun içerisinde Bellingham ben nasıl bu topu ağlara atarım'a odaklanıyor.
Yani arkadaşlarını, boşluklarını, boşta olan oyuncuyu çok düşünmüyor. O yüzden daha dikine gitmeyi ve defansın içine girmeyi tercih ediyor. Bu nedenle de Real Madrid ataklarında, yani 2 golü de duran toptan geldi Real Madrid. Düşünülmesi gereken bir durum. Evet, bakıldığı zaman şöyle iki oyuncu, Arda Güler ve Bellingham. Son sözlerimi söylüyorum ve bitiriyorum. Bellingham çok daha estetik, atletik, işte yırtıcı bir pozisyonda. Bir de işte golleri de daha sert vuruyor, daha sert şutlar çekiyor vesaire. Hani tam böyle bir İngiliz futbolcusu. Aynı zamanda bir siyahi olma özelliğinden de, hani siyahiler daha çevik, kuvvetli, daha süratlidir bir şeyi var. Evet, bu konularda da öyle. Genetik yapısından dolayı. Ama Arda Güler'e baktığımız zaman daha soft oynuyor. Daha kesin, emin. Hani o kadar şaşalı, o kadar gösterişli değil ama net oynuyor. Arda Güler'in katkısı çok daha gizli kalıyor. Bellingham biraz daha böyle süslüyor etrafını. Sanki daha iyiymiş, daha fazla etki ediyormuş gibi bir görüntüye neden oluyor. Açıkçası birçok izleyende de bunu görüyorum ben. Yorumlayanlar da görüyorum. Ama günün sonunda baktığımızda Bellingham geldiğinden beri 3 maçtır, 4 maçtır büyük sıkıntı yaşıyor ofansif olarak Real Madrid. Yani her zaman için gösterişli, muhteşem oyun sonuca getirmiyor. Ronaldinho gibi bir futbolcu vardı ve Ronaldinho futbolun değiştiği zamana denk geldi. Onun da biraz yaşlandığı dönem. Eskiden Ronaldinho gibi futbolcular işte çalım at, onu geç, onu geç, onu geç. Zaten bir sistem yok, toplu bir hareket yok. O dönem için tamamen oyuncular yetenekleri üzerinden, yani takım sistemleri çok fazla etki etmiyordu. Ve işte Ronaldinho gibi, Neymar'ın gençlik yılları gibi, hatta Cristiano Ronaldo'nun ilk zamanları gibi çalım atan oyuncu, geçen oyuncu en iyi noktaya geliyordu bir şekilde. Ama sistem bir değişti. Yani futbol çok fazla matematiğe döndü. Bu sefer işte bu çalımlar falan işe yaramamaya, yani gösterişli futbol artık işe yaramamaya başladı. Sonuca gidilememeye başlandı. O yüzden de artık günümüzde zaten hani böyle Ronaldinho gibi resital yapan, işte Ronaldo'nun ilk yılları gibi, Neymar gibi futbolcuları göremiyoruz artık. Artık tamamen dikine, düz, işte pas atan, en fazla Vinicius Junior kadar hani bir oyuncu geçebilecek veya işte uzun koşularda tek bir oyuncuyu geçip pozisyona girecek şekildeki oyuncular gelişiyor, yetişiyor ve böyle bir sisteme dönüşüyor. Biraz fazla uzattım, özür diliyorum. Konu hakkında siz de yorumlarınızı mutlaka yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu, sağlıcakla.